Merhabalar. Bu videoda sizlerle birlikte ikili trabzanlarla ördüğümüz battaniye yapımını anlatacağım. Battaniyenizi istediğiniz ebatlarda çalışabilirsiniz. Battaniyemde 3 renk kullandım. Sizler renk sayısını daha da artırabilirsiniz. Arada kalan iplikleriniz varsa bu şekilde rengarenk bir battaniyede çalışabilirsiniz. Battaniyemizin ön yüzü ve arka yüzü aynı şekilde, herhangi bir farklılık yoktur. Dilerseniz hep ön yüzünden örebilir. Dilerseniz eğer battaniyenizin kenarlarında bir yamukluk oluyorsa örgünüzden bir düz tarafından bir ters tarafından örerek de ilerleyebilirsiniz. Bu battaniyemiz için 200 zincir çekerek başladım. Sizler daha büyük ebatlarda veya daha küçük ebatlarda zincir sayınızı artırıp veya azaltıp battaniyenizin ölçülerini belirleyebilirsiniz. Battaniyenizin uzunluk kısmını da dilediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Kenarlarında kalan iplikleri iç tarafından yürüterek gizlemedim. Bu şekilde kullanmak istedim. Sizler dilerseniz kenarlarını bir sık iğne ile geçerek ve buradaki iplikleri iç taraftan yürüterek gizleyebilirsiniz. Bu modeli yine bir kırlent yapımında da kullanabilirsiniz. Dilerseniz şimdi tarif videosuna geçelim. İpliğimi parmağıma sardım. Bir tane ilmek alıp sıkılıyorum. Kilit işlemi yaparak başlıyorum. Zincir çekmeye başlayacağım. 1, 2, 3, 4. 200 zincire tamamladım. Şimdi burada zincirimin ölçüsü yaklaşık olarak 100 santime denk geliyor. İlk zincirimi atlıyorum. İkinci zincirimi de atlıyorum. Tığımın üzerine bir tane ilmek alıyorum. Üçüncü zincirime batıyorum. Arkadan bir ilmek çıkartıyorum. Tığımda 3 ilmeğim varken ilk ikisini bir, kalan ikisini birlikte örerek ikili trabzan çalışıyorum. Tekrar üzerine alıyorum. Bir sonraki zincirime batıyorum. Arkadan ilmeğimi çıkardım. Tığımda yine 3 ilmeğim varken ilk ikisini bir, kalan ikisini birlikte örerek yine ikili trabzan çalıştım. Bu noktada bir tane zincir çekiyorum. Üzerine alıyorum. Altta bir zincir atlayıp diğer gelen zincirime batıyorum. Yine arkadan ilmeğimi aldım. Tığımda 3 ilmek varken ilk ikisini bir, kalan ikisini birlikte örerek burayı yine ikili trabzan çalıştım. Üzerine aldım. Bir sonraki gelen zincire battım. Yine buradan bir ilmek çıkartıp tığımda 3 ilmek varken 2 defa da çıkarak ikili trabzanımı çalıştım. Tekrar üzerine aldım. Bir sonraki gelen zincire battım. Yine buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. 3 tane ikili trabzan yaptıktan sonra bir zincir çekiyorum. Üzerine aldım. Altta bir zincir atlayıp diğer gelen zincire batıp yine hemen buraya bir tane ikili trabzanımı yapıyorum. Yani 2 defa da çıkmaya ikili trabzan diyoruz. Tekrar üzerine alıyorum. Bir sonraki gelen zincire batıp yine buraya ikili trabzanımı örüyorum. Üzerine alıyorum. Bir sonraki gelen zincire yine bir tane daha ikili trabzanımı örüyorum. 3 tane ikili trabzanım ördükten sonra bir zincir çekiyorum. Üzerine alıyorum. Altta bir zincir atlayıp diğer zincire batarak yine buraya bir tane ikili trabzanım örüyorum. Tekrar üzerine alıyorum. Bir sonraki gelen zincire yine bir ikili trabzan yapıyorum. Üzerine alıyorum. Bir sonraki zincire bir ikili trabzan daha. Yine bakın. Bir zincirden sonra 3 tane ikili trabzan çalışmış oldum. Yine arada bir zincir, üzerine alıyorum. Altta bir tane zinciri atlayıp diğer gelen zincirime batarak ikili trabzanımı örmeye başlıyorum. Bir ikili trabzan, üzerine alıyorum. Bir sonraki zincire yine bir ikili trabzan daha, 2. Üzerine alıyorum. Bir sonraki zincire bir ikili trabzan daha, 3. 3 tane ikili trabzanım oldu. Bir zincir, üzerine al. Altta bir zincir atlayıp diğer gelen zincire yine ikili trabzanları örmeye başla. 1. Devam ediyorum. Üzerine aldım. Bakın. İkinci ikili trabzanım. Üzerine aldım ve 3. Arada bir zincir çekiyoruz. Üzerine alıyorum ve tekrar altta bir zincir atlayıp yine 3 tane ikili trabzanımı örmeye başlıyorum. 1, 2 ve 3. Bu şekilde zincirimizin sonuna kadar devam edeceğiz arkadaşlar. Bir zincir çekip üzerine alıp altta bir zincir atlayıp diğer gelen zincirlere ayrı ayrı 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. 2
ve 3. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Evet, sıra sonuna geldim. Bakın şimdi son 3 tane olan ikili trabzanımı örüyorum. Bir tanesini ördüm. Devam ediyorum. İkinci ikili trabzanım. Üzerine aldım. Şimdi son zincirime bakın bir tane ikili trabzanımı örüyorum. Şimdi bu örgüde en son ikili trabzanımı ördükten sonra bir ilmek alıp burada ipliğimi şöyle sıkılayıp ipliğimi burada kesiyorum. Bu örgüde her zaman ipliğe başlarken ipliğimi kesiyorum. Şimdi bu şekilde bakın ilk sıramı tamamlamış oldum. Bir üst sırada hangi renkte iplikle öreceksek o ipliğimizi alıyoruz. İpliğimi parmağıma sardım. Bir tane ilmek alıp sıkılıyorum. Hemen başlangıçtaki bakın ilk başladığım sıramın başına geldim. Trabzanlarla başlamıştım. Şimdi buraya tığımın üzerine bir tane ilmek alıp bakın hemen ilk yaptığım zincirimin tepesine batıyorum. Arkadan ilmeğimi çıkartıyorum. Tığımda 3 ilmek varken ilk ikisini bir, kalan ikisini birlikte örerek ikili trabzanımı çalışıyorum. Bu noktada bir zincir çekiyorum. Tığımın üzerine bir tane ilmek alıyorum. Ve ilk gelen boşluğa batarak buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Örgümüz hep ikili trabzanlarla devam ediyor arkadaşlar. Tekrar üzerine alıyorum. Şimdi bakın alttaki bu bir zincir boş bırakmıştık ya, o zincirimi buluyorum ve battım. Arkadan ilmeğimi çıkardım. Tığımda 3 ilmek varken ilk ikisini bir, kalan ikisini birlikte örerek ikili trabzanımı ördüm. Tekrar üzerine aldım. Şimdi boşluğa batacağım. Bakın buradaki boşluğa batıyorum ve buraya bir tane ikili trabzan çalışıyorum. Şöyle bakalım. Şu ortada yaptığımız ikili trabzanımızı biraz esnek çalışalım ki örgümüzde büzme yapmasın. Devam ediyorum. Bir zincir çekiyorum. Tığımın üzerine alıyorum. Ve hemen gelen boşluğa batıp buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar üzerine alıyorum. Şimdi ne yapacağım? Ortadaki arkadaşlar ikinci ikili trabzanımı alttaki bu bir zincirli boşluğa batıyorum. Arkadan ilmeğimi çıkardım. Tığımda 3 ilmek varken ilk ikisini bir, kalan ikisini birlikte örerek ikili trabzanımı ördüm. Tekrar üzerine aldım ve şimdi bu boşluğa batıp buraya da bir tane ikili trabzan çalışıyorum. Şöyle bakalım. Devam ediyorum. Arada bir zincir, üzerine alıyorum ve ilk gelen boşluğa batıp bir ikili trabzan. Bakın buradaki arkadaki ipliğimi de yürüttüm. Üzerine alıyorum. Şimdi bir zincirli boşluğa batıp buraya birazcık uzun bir ikili trabzan çalışıyorum. Üzerine aldım ve şimdi boşluğa batıp bir ikili trabzan. Bu şekilde devam ediyorum. Bakın arada bir zincir, üzerine alıyorum. Hemen boşluğu bulup buraya bir ikili trabzan. Tekrar üzerine alıyorum. Şimdi bir zincirli boşluğa batıyorum. Dikkat. İlmeğimi çıkardım. Yine bakın ikili trabzanımı örüyorum. 2 defa da çıkarak üzerine aldım. Şimdi boşluğa bir ikili trabzan. İlk sıramız biraz daha belki zorlayabilir sizi. Büzme yapmasın. Bakın buna mutlaka dikkat edelim. Ortadaki ikili trabzanımızı biraz daha uzun ve gevşek çekmeye çalışalım. Bir zincir çektim. Üzerine aldım. İlk boşluğa bir ikili trabzan. Üzerine aldım. Şimdi bir zincirli boşluğa batıyorum ve biraz esnek bir ikili trabzan yapıyorum. Üzerine aldım. Şimdi boşluğa bir ikili trabzan. Bu şekilde bakın sıra sonuna kadar devam edelim. Bütün boşlukları bu şekilde dolduralım. Evet, pembe renkte ipliğimle de bakın bu şekilde trabzanlarımı örerek sıra sonuna geldim. En son bakın altta 3 tane ikili trabzanım var. Şimdi bu noktada bir tane zincir çekiyorum. Tığımın üzerine bir tane ilmek alıp baştaki ikili trabzanın tepesine batıyorum. Arkadan ilmeğimi çıkartıp bakın tığımda 3 ilmek varken 2 defa da çıkarak ikili trabzanımı yapıyorum. Bir ilmek alıp ipliğimi şöyle sıkılıyorum ve ipliğimi burada kesiyorum. Şimdi bakın ikinci sıramda tamamlandı. Şimdi üçüncü sıradan devam ediyoruz. Üçüncü sırada yine bej renkte ipliğimle devam edeceğim. Bir bej, bir pembe, bir bej, bir yeşil, bir bej. Bu şekilde iki bej arasına renklerimi koyarak ilerleyeceğim. Dolayısıyla bakın ipliğimi parmağıma sardım. Hemen
bir tane ilmek alıp sıkılıyorum. Hemen örgümü alıyorum. Şimdi buraya dikkat. Üçlü grubumu örmem gerekiyor. Kilit işlemi yapmıştım. Tığımın üzerine aldım bir tane ilmek. Hemen bakın tam yine trabzanın tepesine battım. Arkadan ilmeğimi çıkardım. Tığımda 3 ilmek varken 2 defa da çıkarak ilk ikili trabzanımı çalışıyorum. Şimdi bunun için doldurmam lazım. Tekrar üzerine aldım. Şimdi ikinci ikili trabzanımı alttaki bulunan bakın trabzan tepesine batarak yapıyorum. Battım. Arkadan ilmeğimi çıkardım. Tığımda 3 ilmek varken 2 defa da çıkarak uzun ikili trabzanımı çalışıyorum. Tekrar üzerine aldım. Şimdi buradaki boşluğa battım ve buraya bir ikili trabzan. Devam. Bir zincir üzerine alıyorum. Hemen bakın bir zincirli boşluğa battım ve buraya ikili trabzanımı yaptım. Tekrar üzerine aldım. Şimdi ikinci trabzan tepesine batıp uzun ikili trabzanıma çalışıyorum. Üzerine aldım. Şimdi tekrar aynı boşluğa batıp bir ikili trabzan. Arada bir zincir. Üzerine alıyorum. İlk gelen boşluğa bir ikili trabzan. Üzerine aldım. Şimdi uzun ikili trabzanımı alttaki ikinci trabzan tepesine batıp ilmeğimi uzatıp ikili trabzanımı ördüm. Tekrar üzerine aldım. Aynı boşluğa bir ikili trabzan. Arada bir zincir. Üzerine al ve boşluğa batarak yine grubunu çalış. Bakın ilk ikili trabzan. Üzerine aldım. Ortadakini uzunca yapıyorum. Yine ikili trabzan örüyorum. Üzerine aldım. Bu sefer boşluğa. Bir zincir devam. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Bakın burada iki renk oluşmuş oldu. Dilerseniz battaniyenizi sizler de iki renk de çalışabilirsiniz. Ama ben bir üst sırada yeşil renge geçeceğim. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Üçüncü sırada da sıra sonuna doğru yaklaştım. Bir zincirimi çektim. Tığımın üzerine aldım. Bakın alt sırada kafes boşluğum var. Dolayısıyla buraya 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. İlkini yaptım. Bir. Üzerine alıyorum. Hemen aşağıda gelen ikinci ikili trabzanıma battım. Uzun ikili trabzanımı çalışıyorum. Üzerine aldım. Ve en son bir tane de bu boşluğa bir tane ikili trabzan yaparak bu sıramı da bitirdim. Bir ilmek aldım. İpliğimi yine sıkılayıp ipliğimi burada kesiyorum. Yeşil ipliğimi parmağıma sardım. Öncelikle bir tane kilit işlemi yaparak başlıyorum. Bir ilmek aldım. İpliğimi sıkıladım. Tığımın üzerine bir tane ilmek aldım. İkisini birlikte tutuyorum. Hemen örgümü alıyorum. Bir önceki sırada bakın 3 tane ikili trabzan yani üçlü grubumu yaparak başlamıştım. Burada şimdi kafesle başlayacağız. Bir önceki sırada ne ile başladıysak bir sonraki sırada onun tersiyle başlayacağız. Yani üçlü grupla başladıysak kafesle başlayacağız. Burası kafesse üçlü grupla başlayacağız. Hemen sıramın başlangıcındaki ilk trabzan tepesine batıyorum. Arkadan ilmeğimi çıkardım. Bakın tığımda 3 ilmeğim varken ilk ikisini bir, kalan ikisini birlikte örerek ikili trabzan yaparak başladım. Bir zincir çekiyorum. Tığımın üzerine aldım ve bakın hemen ilk gelen boşluğa bir tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum. Dolayısıyla kafesimi yapmış oldum. Üzerine alıyorum. Şimdi bakın alttaki ikili trabzan tepesine batıp uzun ikili trabzanımı örüyorum. Tekrar üzerine aldım. Şimdi boşluğa bir ikili trabzan. Devam. Bir zincir. Üzerine aldım ve ilk gelen boşluğa bir ikili trabzan. Üzerine aldım. İkinci ikili trabzan tepesine uzun ikili trabzan. Üzerine aldım ve boşluğa bir ikili trabzan. Devam. Bir zincir. Üzerine aldım. Boşluğa bir ikili trabzan. Üzerine aldım. İkinci ikili trabzanıma uzun ikili trabzanımı çalışıyorum. Üzerine aldım. Boşluğa bir ikili trabzan. Ve yine arada bir zincir. Bu şekilde sıra sonuna kadar yeşil ipliğimizi örmeye de devam ediyoruz. Dördüncü sıramızda da yeşil ipliğimizle bakın devam ediyorken sıra sonuna geldik. Bu noktada en son 3 tane ikili trabzan çalışmıştık. Bakın bir önceki sıramızda üçlü grupla bitirmişim. Şimdi burada kafesle bitireceğim. Bir zincir çekiyorum. Tığımın üzerine bir ilmek alıyorum. En son yaptığım trabzan tepesine battım. Arkadan ilmeğimi çıkardım. Tığımda 3 ilmek varken ilk ikisini bir, kalan ikisini birlikte örerek ikili trabzan yaparak bakın son kısımda da kafes
örgümü tamamladım. Bir ilmek aldım. İpliğimi yine sıkılayıp burada ipliğimi kesiyorum. 5. sırada yine bej renginde ipliğimle devam ediyorum. Bir ilmek aldım, sıkıladım, kilit işlemi yaptım. Tığımın üzerine bir tane ilmek aldım ve ikisini birlikte tutuyorum. Hemen örgümü aldım. Bakın bir önceki sırada kafeste başlamışım. Dolayısıyla buraya üçlü grup yaparak başlayacağım. İlk trabzan tepesine batıyorum. Arkadan ilmeğimi aldım. Tığımda yine 3 ilmek varken ilk ikisini bir, kalan ikisini birlikte örerek ikili trabzanımı çalıştım. Tekrar üzerine aldım. Şimdi bakın ikinciyi ne yapacağım? Alttaki ikili trabzanın tepesine batıp uzunca bir ikili trabzanımı öreceğim. Tekrar üzerine aldım. Şimdi bakın boşluğa batıp ikili trabzanımı çalışıyorum. Bir tane zincir çektim. Üzerine aldım. Ve ilk gelen boşluğa batarak bir ikili trabzan. Üzerine aldım. Şimdi uzun ikili trabzanımı bakın alttaki ikili trabzan tepesine battım. Ve uzunca bir ikili trabzan çalıştım. Tekrar üzerine aldım. Şimdi boşluğa bir ikili trabzan. Arada bir zincir ve devam. Bu şekilde arkadaşlar devam ediyoruz. Artık öğrendik. Bakın ikinci ikili trabzanımı hep uzun yapıyorum. Alttaki trabzan tepesine batıp ve üçüncüyü normal boşluğa batarak ikili trabzanımı çalışıyorum. Aralarda bir zincir olacak şekilde devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar örüyoruz. Sıra sonuna geldiğimiz zaman bakın kafeste bitirdik. Dolayısıyla kafeste bitirdiğimiz için bu sırada üçlü grup çalışacağız. Aynı şekilde bakın boşluğa batacağım. Bir ikili trabzan, ikinciyi alttaki ikili trabzan tepesine batıp uzunca bir ikili trabzan, sonuncuyu da yine ya boşluğa ya da trabzan tepesine batarak ikili trabzanımızı örüyoruz. En son sıramızı bitirirken bir ilmek alıp sıkılayıp ipliğimizi kesiyoruz ve tekrar yeni ipliğe başlayarak sıramıza devam edeceğiz. Bu şekilde istediğimiz uzunluğa gelene kadar örmeye devam ediyoruz. Battaniyenizi bu şekilde istediğiniz uzunluğa gelene kadar örebilirsiniz. Çevresine sizler dilerseniz sık iğnelerle de dönebilirsiniz. Burada bir de bir püf noktası vermek istiyorum. Örerken eğer kenarlarda yataylık oluyorsa örgünüzde modelinizi örerken bir düz taraftan başlayarak örün, bir de ters taraftan başlayarak örün. Yani bir sıra boyunca üçlü gruplarınızı gittiniz, sıra başına geldiniz, ipliğinizi kopardınız. Tekrar gelip bu sıradan başlamayın. Örgünüzü, battaniyenizi ters çevirip direkt buradan başlayarak devam edin. Zaten mantık aynı. Bakın üçlü grupla başlıyorsak buraya kafes yapıp başlıyoruz. Eğer kafeste bittiyse üçlü grup başlıyoruz. Dolayısıyla bu şekilde bir düzden bir ters taraftan yaparsanız da kenarlarınızda herhangi bir yamuk görüntü olmadan dümdüz buradaki kısmı örmüş olacaksınız. Bu şekilde istediğiniz uzunluğa gelene kadar battaniyenizi örebilirsiniz. Kenarlarına sık iğnelerle veya ikili trabzanlarla geçmek istiyorsanız kenarlarını bu şekilde hem yatayda hem dikeyde ikili trabzanlarla geçebilir ve iplikleri iç taraftan yürüterek gizleyebilir. Böylece bir projenin daha sonuna gelmiş olduk. Umarım sizler de keyif alarak örmüşsünüzdür. Bir başka tarifte görüşmek üzere. Herkese keyifli çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.